Merhaba arkadaşlar, Çizgim Olsun'a hoş geldiniz. Bugün çok özel bir inceleme ile karşınızdayım. Uzun zamandır beklenilen JBC yayıncılıktan çıkan Absolute Batman Cilt 1 Hayvanat Bahçesi. İncelemeye geçmeden önce kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Çünkü 300 aboneye ulaştığımızda bir çekiliş yapacağım. Ve bu çekilişte birinci talihliye bu çizgi romanın sert kapağından hediye edeceğim. Ama önce 300 aboneye varmamız lazım. Hızlı bir şekilde 300 aboneye ulaşacağımıza inanıyorum. Mutlaka takipte kalın. Evet, ciltle ilgili temel bilgilerden bahsedecek olursak 192 sayfalık bir çizgi roman. Scott Snyder tarafından yazılmış ve ana çizer olarak da Nick Dragotta yer alıyor. Bu hikaye aslında ana evrenden bağımsız yeni bir evren olan Absolute evreninde geçen hikayeler. Dolayısıyla bu Batman veya bu Bruce Wayne bildiğimiz Bruce Wayne'den farklı, bildiğimiz Batman'den farklı yepyeni bir hikaye. O yüzden çok güzel bir başlangıç noktası. İster Batman hayranı olun, isterseniz çizgi roman okumaya yeni başlayın. Güzel bir başlangıç noktası sunuyor. Tabii ki serinin özellikle bu Absolute evreninin yurt dışında çok başarılı olduğundan da bahsetmek lazım. Özellikle bu Absolute Batman serisi satış rekorları kırmasının yanı sıra ilk sayısı 11. baskıya ulaşmış durumda. Daha sonraki sayılar da tekrar basıldı. Ve bu seri güncelde devam ediyor. Çok kısa bir sürede bastı bunu JBC Yayıncılık. Çok isabetli bir karar olmuş bu da. Daha fazla uzatmadan haydi hikayeye geçelim. Öncelikle burada gördüğümüz Absolute Batman'in ana evrendeki Batman'inden farklılıklarına değinmemiz lazım. Buradaki Bruce Wayne daha genç, 24 yaşlarında, zengin ve ayrıcalıklı bir aileden gelmiyor. Suç sokağı dediğimiz yerde büyümüş Gotham'da. Babası bir öğretmen, annesi bir kamu çalışanı. Kendisi de mavi yakalı bir inşaat mühendisi. Oldukça yapılı, iri yarı bir karakter olduğunu görüyoruz. Buradaki Bruce Wayne'in de Batman olmasına yol açan bir trajedi var elbette. Ana evrendeki Batman'e benzer olarak. Bu hikayedeki Bruce Wayne de karma dövüş sanatlarında kendini yetiştirmiş. Ama aynı zamanda oldukça zeki birisi. Daha çocuk yaşta sınıflar arasında bir mühendislik yarışmasına katılıyor ve birinci oluyor. Ödül kazanıyor fakat maalesef büyük bir trajediden sonra bu onun Batman olma tercihini şekillendiriyor. Ve hikayemizde Alfred Pennyworth de çok önemli bir yere sahip. Tabii ki burada Alfred Pennyworth, Bruce Wayne'in kahyası olarak değil, bir MI6 İngiliz ajanı olarak Gotham'da görevlendirilmiş. Burada hem Gotham'da terör estiren parti hayvanları çetesini hem de onlara müdahil olan bu Batman karakterini takip ediyor. Ve bu sayede de biz Alfred Pennyworth'un gözünden Batman'in hikayesine tanık oluyoruz. Tabii ki aynı zamanda flashbacklerle Bruce Wayne'in çocukluğuna götürüyor bizi hikaye. Ve cilt tam olarak bir başlangıç hikayesi sunuyor Absolute Batman için. Bu konuda oldukça başarılı olduğuna değinebiliriz. Hikayedeki temalardan biri aslında yozlaşmış sisteme ve güç sahiplerine karşı sıradan insanların büyük bir komplonun avucunun içinde bilinçsizce sıkıştığını görüyoruz. Gotham sakinlerinin. Bu Absolute evreni çok daha acımasız, çok daha sert bir evren. Düzen aslında kötülerin elinde ve sıradan insanlar bunun farkında bile değil. Ve işte bu ortamda Gotham'da Batman kendi başına bu durumla mücadeleye soyunuyor. Ve bu cilt özelinde de Gotham'da anlamsızca bir terör estiren parti hayvanlarıyla olan mücadelesini görüyoruz. Bu mücadelede özellikle kas gücü ve fiziksel gücü haricinde zekasını da kullanıyor ve buradaki kostüm detayları çok ilginç gerçekten. Ama buradaki Batman de daha karanlık, daha acımasız bir karakter. Kesici, delici silahlar kullanmaktan çekinmiyor. Daha fazla çok detay vermeyeceğim özellikle kostümle ilgili. Aynı zamanda Bruce Wayne'in arkadaşları da çok enteresan. Gerçekten uzun süredir Batman okuyan okuyucular da arkadaşların kimliğini öğrendiğinde oldukça şaşıracaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, değerlendirmeme gelecek olursak bu cilt kendi başına baştan sona bir hikaye anlatmasının yanı sıra aslında yeni bir serinin ve daha baştan serinin temelini ustalıkla atıyor. Ben bu çizgi romanı aslında daha önceden İngilizce olarak yani fasikül olarak okumuştum. Çok sevdiğim için Türkçe versiyonunu da aldım. Ve tekrar okuduğumda hikayenin gerçekten iyi kurgulanmış olduğunun daha iyi farkına vardım. Çünkü aslında ben ikinci cildin de hikayesini İngilizce olarak okudum ve buradan nasıl hikayenin devamına bağlandığını görünce gerçekten iyi düşünülmüş bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Evet, yine karanlık bir tonu var. Daha acımasız, daha şiddet içeren bir tonu var sanki ama aynı zamanda doyurucu bir hikaye sunuyor. Yani gizemli büyük bir komploya karşı ve güç sahiplerine karşı imkansız bir mücadelenin, tek adamlık bir mücadelenin başlangıcını sunuyor. Ama tabii ki Batman'in, Bruce Wayne'in etrafındaki karakterler de bundan etkileniyor. Burada Nick Dragotta'nın çizimlerine de değinmek isterim. Çok tanınmayan bir çizer olsa da, alıştığımdan belki sevdiğimden farklı bir çizim tarzı olsa da burada hikayeyi iç çizimler olarak çok güzel yansıtmış.
Bu kapaktaki çizer de zaten ikonik bir kapak oldu bu artık. Nick Dragotta gerçekten aksiyonu çok iyi yansıtmış. Biraz daha böyle manga enerjisine benzeyen bir tarzı var. Bu yüzden biraz daha böyle abartı vücut formları, aksiyon oldukça tatmin edici yansıttığını düşünüyorum. Yani hem orijin hikayesi olarak hem de kendi başına bir hikaye olarak oldukça tatmin edici. Bunun devamının da GBC'den geleceğine inanıyorum. Önceden tabii yani New 52'nun yazarı aynı zamanda Scott Snyder. Bu seri tamamlanmıştı Batman olarak. Ama tabii insanların biraz Rebirth serisinden travmaları var sanırım. Ben o dönemde pek çizgi roman almadığım için çok yaşamadım bunu ama açıkçası ben JBC yayıncılığın bu seriyi devam edeceğine, tamamlayacağına inanıyorum. Şu anda daha zaten devam ediyor. Belki çok hızlı gelmeyecektir ama ilk ciltler önemli arkadaşlar. İlk cildi edinmenizi tavsiye ediyorum size. Ve ben bu cildi hem uzun süredir Batman okuyup seven fanlara hem de yeni başlayan hani bir karakterin böyle özellikle Batman gibi 80 senelik bir geçmişi olan karakterin hikayesine adapte olmakta zorlananlar için sıfırdan yeni bir seriye, yeni bir hikayeye başlamak isteyen okurlar için tavsiye ediyorum. Eleştirilerime gelecek olsak çok fazla eleştirim yok açıkçası bu cilt adına. Yani belki böyle daha gündelik hikayeler, çiçek böcek seven arkadaşlar sevmeyebilir ama çünkü oldukça karanlık, gerilimli bir hikaye. Ancak bu tür hikayelerden hoşlanıyorum diyorsanız mutlaka bir şans vermelisiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim ve çekiliş için mutlaka abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha sonra gerekli açıklamaları da ben yapacağım size daha netleştirdikten sonra. Ama kaçırmamak için şimdiden takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.